karşı karşıyayız aynı zamanda. Genç girişim... Kimle bulmamız gerekecek bu arada? Görmek üzere. Kalem. Gördüğüm gibi avantaj olamıyorum yani. Benim sesim de ama burada ders vermeye alışıyoruz. Genç girişimciler topluluğu üyelerine şöyle bir ellerini kaldırsın. Tamam. Girişimcilik dersini şu anda almakta olanları göreyim. Tamam. Girişimcilik sertifika programından olanları göreyim. İyi, tamam yani GG'de öndesiniz. Neyse, 250 kişilik bir amfidir bu. Dolayısıyla güzel bir topluluk, güzel bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Teşekkürler. Bugün Girişimcilik 101 diye adlandırdık bunu. Yani birçok şeyden bahsetmeye çalışacağız. Sadece klasik bir ders değil, ya da klasik bir panel olmasını istedik. Doğrudan yani henüz bu alana girmemiş olanlara da bilgi verebilsin. Ama bu alanda belli bir yere kadar gelmiş olanlara bile neler yapılıyor, en azından Boğaziçi, ODTU ve Bilkent'te, yani Türkiye'nin önde gelen 3 üniversitesinde girişimcilikle alakalı ne var ne yok, o konuda biraz bilgi edinelim. Ayrıca sizden sorular da almak isteyeceğiz. Ve girişimcilik dersine, yani biraz daha akademisyen gözüyle başlayıp ardından akademinin dışına da taşabilmeyi umut ediyoruz. Şimdi burada 3 adet hocamız var. Part-time ders veriyor şu anda. Is it Joachim or Joachim? Actually it's Joachim, but it may be difficult. Okay, Joachim. Okay, Joachim Behrendt Türkçe anlıyor ancak kendi konuşmasını İngilizce yapacak çoğunu muhtemelen. Boğaziçi'de girişimcilik ders veriyor Joachim. Ben Adil Oran, ODTU'de girişimcilik dersi veriyorum. Ve Orsan Orge'yi geri getirdik kampüse. 92-93 mezunlarımızdan Bilkent'te öğretim üyesi ve Bilkent'te Enter Entrepreneurship Education and Research Center dersini çalışmış mıyım? Tamam. Müdürü. O da Bilkent'te. Ne demekse ya. Ben de müdürü kullanmıyorum. Ben de girişimci GİMER müdürüyüm ama İngilizcesi Director diye direktör kullanıyorum. Ama resmi olduğu zaman müdüre şey kalıyor değil mi? İlk turda, yani birkaç tur yapmayı planlıyoruz. İlk turda kendimizi bir tanıtacağız. Niye burada oturuyoruz? Niye sizin yanınızda değiliz şu anda? Onu bir haklı göstermeye çalışalım. Bakalım haklı gösterebilecek miyiz? İkinci turda biraz daha eğitim kısmına gireceğiz. Derslerimizle ilgili neler yapmaya çalıştığımızdan bahsedeceğiz. Ama ondan sonra da bakalım. Havasına göre devam edeceğiz. İlk önce Joachim'le başlamak istiyorum. Thank you very much. Merhaba, iyi akşamlar. Ben biraz Türkçe konuşuyorum ama biraz hafif. Ben önce Almanya'da doğdum. Ben Türkiye'ye geldim. 93. Mama işletme bölümüne çalıştım. So I was an academician for a couple of years. I was educated in accounting, finance. I came to Turkey. I was actually then teaching at Marmara University in this German-speaking department for 4 years. All the time actually I was already doing some own enterprises. When I was a student, I had a travel agency for skiing, so we went for skiing holidays. 3 months a year I could ski. I didn't earn much money, but it was a startup actually. I had a consulting company. I was selling software programs in the 80s already, which you can use for deriving by age. So I'm already doing this stuff for a long time. From Turkey, I went to the UK. I was at London School of Economics. I was a research fellow, pursuing my academic career, but at the same time I was doing management consulting. And for that stuff I was traveling around all over Europe. I was in Turkey, I was in, of course, in UK, in Germany, I was in Romania, in Poland, whatever. So half of my time I actually spent in London, the other half of my time I was mostly in the plane. That didn't change much, but at least I changed my location, so my home.
So my hometown is Istanbul now. I came back to Istanbul more than 10 years ago. I started as an assistant professor for accounting and finance in the Işletmebölümü. I was teaching mainly accounting. Same time I was continuing with consulting, and I was setting up a small company. The name is Nexum. It was a company for IT services, digital agency services, whatever. It was a joint venture with a German company. Actually, I had 25.1% of the shares, so it was not a real joint venture, but at least I had kind of control. They moved out, I took over the company, and I stopped teaching. It was getting too much with all the obligations, because at that time the company has grown to 20, 30, 40 people. Now we have, we had peak times 100 people, now we're on a level of around 80 people in that company. A couple of years ago, when I was just being relieved from being the CEO, I handed over the CEO, the general management of this Nexum company, to a partner. I just stayed as a chairman, and I was continuing with consulting, and I was getting bored. And at that time, I met Stefan Koch, who's now the chair of Işletme University, and he said, "Can you give a guest lecture about entrepreneurship?" Okay, I did it, but then they convinced me even to give a course in entrepreneurship. That's now 3 years ago, so I started teaching in Orsan Girisimcilik. It was first course, we had 15, 20 people. Actually, there was a lot of demand for the course. I just started now. There was half-year break, but I just started 1 week ago. Now we had more than 100 people that wanted to join the course. We will speak about that in detail, but now I'm back to academic life, but as a part-time teacher. Same time, I became 2 years ago a business angel, first in Galata Business Angels, and now I'm running my own organization. It's called BIC, Big Angel Investments. So we are making investments in internet, mobile, social media, e-commerce area. We have a very active group. We have now co-investors, more than 30 of them. We have increased the speed, so I'm angel investor and academician at the same time. That's me. And I especially want to extend a very big thank you, because Joachim actually just flew in from Istanbul, or directly from? Today I'm from Istanbul, but I was yesterday night I came back from Germany. Yes. And before that from Antalya to Germany, and he's been on the plane a lot, and just to be with you guys, he had to change a bunch of his schedule, and he flew in, is going to do this, and is going to fly back, so big thank you to you. Also a big thank you to you, but your distance wasn't as big. Orsan Hocam, ne yapıyorsun? Gayet iyi. Teşekkür ederim. Genç girişimciler topluluğu. Teşekkür ederim Adil Hocam. Sana da çok teşekkür ederim. Joachim'i dinlerken insan ister istemez şeye kapılıyor. Yani önce ben başlamalıyım. Yani o kadar keyifli bir hikaye sunamayacağım size ne yazık ki. Ankara'da doğdum. Adil Hoca bahsetti, ODTU mezunuyum, ODTU işletme bölümü mezunuyum. İşletme öğrencileri var mı? Harika. Bizim bu kadar keyifli, güzel amfilerimiz, sınıflarımız yok. O zaman yukarıda bir bina. Yukarıdaki bina. Yani girişimcilik meselesiyle hani ODTU sıralarında tanışmış, yani tanıştım demeyi çok isterdim ama bir Adil hocamız yok. Dolayısıyla yani girişimcilik meselesiyle daha geç tanışma şansım oldu. Aslında Amerika'da doktora yapıyordum o zaman. Çok da böyle seksi bir yerde yapmıyordum yani girişimcilik deyince işte Palo Alto, Stanford, Silicon Valley falan akla geçiyor. Ben tam Amerika'nın göbeğinde Kansas'tayım. Ve hani yani girişimcilikten olabilecek en uzak mekandayım aslında. Ama enteresan bir şekilde 90'ların sonunda bu arada örgüt çalışmalarında çalışıyorum ben. Yani benim alanım o. 90'ların sonunda Amerika'da işte dot-com bubble falan yani çok böyle girişimcilik, özellikle internet girişimciliği çok popüler hale gelmeye başladı. Enteresan bir şekilde Kansas City'de bu entrepreneurial hub'lardan bir tanesi olarak emerge Amerika için. Ben de doktora tezimi yazarken kendimi bir internet startup company'nin içinde buldum. Hem orada bir field study yaptım hem de böyle bir participant observation'da bulunma şansım oldu. 2 sene boyunca firmanın içindeydim. Hem onlar için çalıştım hem de bir yandan doktora tezim için araştırma yaptım firmanın içinde. Orada şöyle bir şansım da oldu.
99-2000 arası bir internet startup firmasının olmak için iyi bir zamanmış. Bunu o zaman bilmiyordum ama daha sonradan öğrendim. Çünkü yani ciddi bir yükseliş vardı. Daha sonra işte 2000'le beraber ciddi bir düşüşe girdi. Dolayısıyla bir girişimci firmayı, işte 50 milyon dolar venture capital almış bir firmayı hem içeriden görme, hem başarısını hem de daha sonra ortaya çıkan krizle nasıl başa çıktığını görme gibi bir şansım oldu açıkçası. Ve doktor tezimi bu firmanın üzerine yazdım. Doktorluktan sonra Türkiye'ye döndüm. Orada da şöyle bir şansım oldu. Yani şanslı bir adım herhalde. Türkiye'de de bu sefer işte 2005-2006 yavaş yavaş girişimcilik böyle daha popüler böyle bir hani discourse haline, bir söylem haline gelmeye başladı. Ve burada hani ufak tefek faaliyetler oluyor. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi olarak İktisat İşletme Fakültesi'nde ilk olarak bir fikri mi var yarışmasını duymuş olanınız var mı? Değil mi? O şeyde başladı, Bilkent Üniversitesi'nde başladı bu yarışmayı. İlk akademik direktörü bendim. Dolayısıyla böyle bir girişimcilik ekosistemine bir şekilde Türkiye'nin içinde. Tabii daha sonra onlar böyle bir TV show falan haline geldiler. Biz onlardan koptuk, böyle bir celebrity olma şansımız da yetmiş olduk. Onlar devam ediyorlar hayatlarında başka şekillerde. Ama daha sonra işte devletle, TÜBİTAK'la olan ilişkiler yoluyla girişimcilik ekosisteminin içinde kaldı. Aynı zamanda bir Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarında girişimcilik kültürüne ait bir projesinde ülke uzmanı olarak görev yaptım. Adil Hoca ile beraber yine TÜBİTAK'ın bazı komisyonlarında projelerinde beraber çalıştım. Geçtiğimiz senede Bilkent Üniversitesi'nde bir girişimci merkezi kurdum. Ve aslında uzun bir sürede, 4-5 senedir de Bilkent Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi altında girişimci dersi yapıyorum. Dersle ilgili detayları daha sonra paylaşacağım. Tekrar teşekkürler. İsmim Adil Oran, ODTU İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Ankara doğumluyum ben de. Ama üniversiteye gelinceye kadar Ankara'da az oturdum. Babam Dışişleri Bakanlığı'ndaydı. Dolayısıyla epey dolandık. Arada 4 sene yurt dışı, 2 sene yurt içi, 4 sene yurt dışı falan derken babam emekli olduğunda ilkokulu bitirmiştim, Kanada'da bitirdim. Türkiye'ye geri döndük, İzmir'e yerleştik. Dolayısıyla annem babam İzmirli, ben de ortaokul lise ise orada okudum, Bornova Anadolu Lisesi'nde. Ardından ODTU'ya geldik. ODTU İktisat'ta okudum. 4 sene orayı bitirdikten sonra bölümün gözünde ihanet ettim. İşletmeye geldim, işletmeye asistan oldum. 2 sene burada master sırasında asistanlık yaptım. Ardından neyse az ihanet yaptım çünkü o finansa geldi. Dolayısıyla finans, işte iktisata yakın, iktisattan çıkma olduğu için daha az kızıyorlardı. Doktoraya gittim Amerika'ya, Texas Tech Üniversitesi'nde. Master'ımı burada bitirmedim, tez aşamasında bıraktım. Orada hem MS hem PhD doktoramı finans alanında yaptım. Yan dallarım finansal muhasebe ve istatistikti. Ve girişimcilikten bayağı uzak durdum. Hatta Texas Tech'te bir tane girişimcilik enstitüsü vardı. O zamanlar finansla ilgilendiğim için açıkçası orada ne yapıyorlardı, ne yapmıyorlardı uzak durdum. Sadece orada bir odası vardı şeklindeydi. Sonra 99'da Türkiye'ye geri geldim. İşletme bölümünde tekrar göreve başladım. Ve bölümde finansal muhasebe, finans, yatırımlar bilmem ne. Daha sonra işletmeciliğe giriş dersini falan da üstlendim. Hala girişimcilikle çok yakında değilim. Hatta eğer İstanbul'da olmuş olsaydım muhtemelen bu kadar da yaklaşmazdım girişimciliğe. Çünkü daha büyük ölçekli şirketlerle uğraşıyor olurdum. Ama Ankara'da olunca büyük şirketler birkaç tane var ama onun dışında çok fazla yani birlikte iş yapabileceğin büyük şirket, devlet dışında yok. Ama o arada Teknokent büyümüştü. Ve Teknokent'te bize belli bir ihtiyaç vardı. ODTÜ Teknokent'te oldukça mühendislik ağırlıklıdır. İyi Ar-Ge yapar ama işin işletme tarafına çok fazla eğilememişlerdi o zaman da. Biz de birkaç arkadaşla bölümle bu entegrasyonu daha fazla nasıl sağlayabilirizden başladık aslında. Bir süre sonra girişimcilik merkezimizi 2003'te kurulmuş ama biraz uykudaydı. Onu canlandırmak istedi Ahmet Hoca rektörümüz. Ve girişimcilik merkezinin başına getirdi beni. 1,5 sene kadar oluyor.
Ve o zamandan beri orayı ayağa kaldırıp biraz canlılık yaratmaya, çeşitli etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Girişimcilikle ilgili her türlü toplantıya gitmeye çalışıyorum vaktim uyduğu sürece. Normal haberim olsun, eğer o anda yapmam gereken bir şey yoksa gitmeye çalışıyorum ve akademisyen olarak çok da fazla gidilmediğini görüyorum bu etkinliklere. O yüzden de bir fark yaratıyor. Yani akademi hakikaten uzak duruyor genellikle girişimciliğe. Biraz bazen küçümseyerek, bazen ya bilmiyoruz ki o konuları şeklinde yaklaşarak. Ben hakikaten bu iki tarafı birbirine daha çok yaklaştırmamızın iyi olacağını, faydalı olacağını inandığım için de gidip oralarda hep bulunmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince de ODTÜ'deki, Ankara'daki, Türkiye'deki, daha Türkiye sınırlarını aşmaya niyet etmiyorum ama burada girişimcilik konusunda neler yapabilirsek, ne katkılar verebilirsek yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu genel tanıtım, ODTÜ'de de girişimcilik derslerimiz aslında epey bir süredir var. Yani epey bir süre diyorum ama mesela biz öğrenciyken böyle bir ders yoktu. Yani girişimcilik işletme eğitiminde biraz garip. Çünkü işletme eğitimi aslında genellikle belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerin yönetilmesiyle alakalı. Ve biz de tipik bir işletme bölümü olarak bu girişimcilik kısmıyla çok ilgili değildik. Dünya da fark etmemişti aslında girişimciliğin bu kadar ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu. Yavaş yavaş şimdi o alanlara giriliyor. İkinci turda şimdi biraz girişimcilik dersi veriyoruz üçümüz de. Bu dersi nasıl veriyorsunuz ve zaman içerisinde değişiklik yaptınız mı? Daha başka ne şekilde verildiğini görüyorsunuz etrafınızda? Ve sizce nasıl yapılmalı? Are you doing it right? I cannot answer the question. Thank you very much, Adil. By the way, which I did not say, thank you very much for the invitation. I mean, it's for me a big pleasure to come here. We are coming every month, and all the time we planned it. So if I don't take a dedicated plan just to be here, it will never happen. So I'm quite happy that finally we made it happen. So actually, you know, from my background, I'm a very theoretical guy. I mean, actually, it's maybe the same for you. So my education is in finance. So my PhD thesis was about value-added tax harmonization in the European European market. It was nice, yeah, but it was something. It was a, let's say, microeconomic total model. So it was very mathematical work. I was very proud of doing that, and I hated just this practical stuff, so I wanted to do something theoretical. It was great, but when I was ready with that, I had to realize first, nobody understands what I'm talking about. I'm not only speaking about my friends or my girlfriend at the time or whatever. They were just thinking, okay, he's doing something, but what he does, we don't know. But even the people it was intended to influence, let's say politicians, or whatever, sorry, they didn't care, because I had to say, okay, this is the model, but actually no, this what we have in reality is not covered, because we have these assumptions. So in the end, 5-6 people maybe in the world understood it, and if I'm let's say optimistic, I would say 1 or 2 were interested in the topic. So when I did my practical work, when I did my business work, it was just the opposite. It was always under time pressure. It was just practical work, and you were. Actually, I was stunned to see that even experienced business people, they didn't have a clue about the very basics of, let's say, accounting, education, let's say, decision-oriented management science, something like differences between full cost and variable cost to be considered for decision-making, yes or no. It was extremely basic. So that was actually what made me a consultant. Then I thought, okay, now I will bridge the gap, so I will bring the best theory to the practical world. And with this approach, actually, I started teaching as well and doing my business. I have to admit, 10 years later, maybe because my brain is shrinking, but in general, it's something, let's say, I move more and more away from the theory. When I was doing accounting teaching, it was extremely, let's say, okay, there were the basics of accounting, what are the theories behind it, whatever. When you do entrepreneurial teaching, when you teach entrepreneurship, it's actually, to be honest, it's something practical. So if you would like to run your business, you need kind of practical advice. Yes, there's a theory behind it. So I bought 30, 40 books or whatever,